Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'nin belediye başkanı Muriel Bowser, Türk kahvesinin bilinirliğini arttırmak ve kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfı'nın girişimiyle 5 Aralık'ı Dünya Türk Kahvesi Günü ilan etti. Peki Türk kahvesinin tarihini hiç merak ettiniz mi? Gelin Türk kahvesinin tarihi gelişimini beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli bir yere sahip Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarındandır. Kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır. Telvesiyle ikram edilen tek kahve türüdür. Araştırmacılar kahvenin 14. yüzyıl başlarında Habeşistan'dan tüm dünyaya yayıldığını, çıkış yerinin de adının etimolojisi de kahve ile benzerlik gösteren Güney Habeşistan'daki Kaffa yöresi olduğunu belirtmektedir. Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa'nın babası olan Memlük Çerkezlerinden Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirdi. Yeni hazırlama yöntemiyle kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını aldı. Tahtakale'den başlayarak şehre yayılan kahvehaneler halk arasında yaygınlaşmasını sağladı. Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılmasıyla elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme yöntemiyle özgün tadına kavuşmuştur. Kahve ile Türkler sayesinde tanışan Avrupa, uzun yıllar kahveyi Türk kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp tüketmiş, Brezilya ve Orta Amerika kaynaklı Arap türü yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanlanan ve tercihen kömür ateşinde ağır ağır, titizlikle kavrulan Türk kahvesi çok ince öğütülür. Bir cezve yardımıyla su ve isteğe göre şeker ilave edilerek pişirilir. Bir fincan kahveye 2 çay kaşığı kahve atılır. Küçük fincanlarla servis yapılır. İçilmeden önce telvesinin dibe çökmesi için kısa bir süre beklenir. Su, sanıldığı gibi kahvenin sonunda değil, kahveyi içmeden önce içilmektedir. Ayrıca tüm dünyada espresso ile en çok tüketilen kahve türüdür. Ki dünya genelinde hemen hemen her tür restoranın menüsünde bulunan iki kahveden biridir. Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlanın oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal hayatına damgasını vurmuş, saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve çok miktarda tüketilmeye başlandı. Çiğ kahve çekirdekleri tavlalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyordu. Kısa sürede gerek İstanbul'a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde Türk kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa'yı oradan da tüm dünyayı sardı. 2013 yılında Türk kahvesi kültürü ve geleneği UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yerini aldı. İngilizlerdeki çay saati geleneği gibi kahvenin de Türk toplumunda bir zamanı vardır. Genellikle sabah ve öğlen öğünleri arasında içilir. Türkçe günün ilk öğünü anlamına gelen kahvaltı sözcüğü kahve içimi öncesi yenen şeyler demektir. Yine Türk kahvesi, kahve falı ile geleceği anlatmak için kullanılan tek kahve türü olup kahvehane adlı işletmelerin doğmasına yol açmıştır. Dini bayramların ve kız isteme törenlerinin geleneksel bir ögesi olmuştur. Bir Türk atasözünde de bu kültür desteklenmiş ve bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır denilmiştir. Yunanistan'da kahvenin adı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kahve endüstrisince değiştirilmiştir. Hafif kavrulmuş Türk kahvesinde 50, orta kavrulmuş kahvede 59 ve çok kavrulmuş kahvede 65 farklı tat ve koku maddesi bulunmaktadır. Ayrıca hafif kavrulmuş kahvede ekşi, tatlı, meyvemsi özellikler bulunurken orta kavrulmuşta kavrulmuş, baharatımsı, odunumsu, meyvemsi ve tütünümsü özellikler, çok kavrulmuşta ise kavrulmuş, acı, baharatımsı, odunumsu ve toprağımsı tat ve koku bulunmaktadır. İlk yaz 15 Aralık 2005 yılında Delhi'de kutlanmaya başlayan ve diğer ülkelere de yayılmaya başlayan Uluslararası Çay Günü çeşitli etkinliklerle bir araya gelinip çay içilerek kutlanıyor. Türk çayı, Türklere özgü bir çay pişirme ve sunma yöntemidir. Türkiye'de bir çeşit siyah çay üretilmekte olup Doğu Karadeniz kıyılarında yetişir. Bu çay türüne de halk arasında Türk çayı adı verilir. Toz kavrulmuş siyah çay ile demlenir ve ince belli olarak bilinen kendine has küçük bardaklarla servis edilir. Bu usulde çay, 2 parçadan oluşan bir çaydanlık ya da semaver kullanılarak yapılır. Türkiye'de çay yetiştirmek için 20. yüzyıl başından itibaren bazı girişimler olmuşsa da Türkiye'de çay üretiminin geçmişi 1940'lı yıllara dayanır. Çay yetiştirmeye yönelik bilinen ilk girişim Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında Uzak Doğu'dan getirilen çay fidanları ve tohumların Bursa'da ekilmesiyle gerçekleşmiş, ancak ekolojik koşulların uygun olmaması sebebiyle bu girişim sonuçsuz kalmıştı. 1918'de Halkalı Yüksek Ziraat Okulu hocalarından botanikçi Ali Rıza Erten, 1. Dünya Savaşı'nın ardından da Ziraat Genel Müdürü Zihni Derin, Doğu Karadeniz'de çay yetiştirme konusunda incelemeler yaptı. Zihni Derin'in Rize'deki çalışmaları sonucu 1923'te ilk çay fidanlığı kuruldu. Ertesi yıl yine Zihni Derin'in çabası ile Rize ili ve Borçka ilçesinde fındık, portakal,
mandalina, limon ve çay yetiştirilmesine dair 407 sayılı kanun kabul edildi. Ne var ki olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle bu girişim devam etmedi. Yarım kalan girişim 1930'lu yılların ikinci yarısında bölgeye gönderilen Ankara Ziraat Fakültesi'ndeki bir heyetin çalışmaları ile canlandı. Heyette bulunan Raşit Hatipoğlu, Türkiye'de Çay İktisiyatı adlı bir kitap yazmış. Bu çalışmaların ardından Türkiye'de ilk yaş çay yaprağı hasadı ve büyük çaplı kuru çay üretimi 1938 yılında başlamıştır. Rize'de ilk çay fabrikası İngiltere'ye 1940 yılında sipariş edilen ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gönderilebilen çay makineleriyle 1947 yılında açıldı. Türkiye'deki kuru çay üretimi 1965 yılında iç tüketimi karşılar hale geldi ve çay ithalatı durdu. Bu tarihten sonra çay ihracatı yapılmaya başladı. 2004 yılında Türkiye 205.500 tonluk dünyanın toplam çay üretiminin %6,4, çay üretimiyle dünya üzerindeki en büyük çay pazarlarından biri olmuştur. Ayrıca 2004'te Türkiye kişi başına 2,5 kilogramlık çay tüketimiyle dünya birincisi olmuş, onu kişi başına 2,1 kilogram ile İngiltere izlemiştir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü 2018 yılı verilerine göre dünyadaki çay tarım alanlarının %2'si Türkiye'dedir ve Türkiye 2018 yılı dünya çay üretiminde %4 paya sahiptir. 2019 yılında 1,45 milyon ton çay üreten Türkiye, 3.968 ton ihracat ile dünya çay ihracatı sıralamasında 31. sırada yer almıştır. Türkiye, dünyada çay bitkisinin yetiştiği ve ekonomik olarak çay üretiminin gerçekleştirildiği yaklaşık 30 ülkeden birisidir. 2021 yılı itibariyle 60 ülkeye çay ihraç etmektedir. Türkiye'de çay tarımı, Doğu Karadeniz bölgesinde Gürcistan sınırında başlayarak Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta yapılır. Rize, tek başına Türkiye çay üretiminin %85'ini karşılar. Çay yetiştirilen diğer iller Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'dir. Çay tarımının 12 ay boyunca yapılabildiği tropikal ve ekvatoral bölgelerden farklı olarak Türkiye'de yılın sadece 6 ayı çay üretimi gerçekleştirilir. Her yıl Mayıs ayında başlayan hasat dönemi Ekim veya Kasım ayında tamamlanır. Türk çayı genellikle açık alev üzerine yerleştirilmiş çaydanlıkta pişirilir. Büyük kaba çaydanlık su, diğer kaba ise çay konulur. Demlik çaydanlığın üzerinde bulunduğundan alttaki suyun ısısı ile ısınır. Su kaynayınca çay tozunun üzerine dökülerek güçlü bir çay elde edilir. Eğer su fazla konulursa açık bir çay, az konulursa koyu kıvamlı bir çay elde edilir. Demlik çaydanlığın üzerinde bulunduğundan alttaki suyun ısısıyla ısınmıştır. Aromada kaliteyi artırmak için kimilerine göre demliğin içine baştan çayı ile bir miktar su koymalıdır. Demliğe çay ile kaynamış su eklendikten sonra çaydanlıktaki eksilen su soğuk su ile tamamlanarak demlenme sürdürülür. Demlenme ne kadar uzun olursa dem o kadar koyulaşır ve tadı acımaya başlar. Türk usulü çayda kafein miktarı fazla demleme nedeniyle diğer çay demleme usullerine göre fazla, çayın tadı da acıdır. Çay, Türkiye'de doğu toplumlarındaki gibi bir tören havasında servis edilmez. Gündelik hayat içinde basit bir süreçtir. Servis sırasında çay bardağı adı verilen küçük cam bardaklara önce dem, sonra su konulur ve şekeri en son ilave edilir. Dem oranı servis sırasında kişinin isteğine göre ayarlanır. Türk çay servisinde dilimlenmiş limon da servise eklenir. Çayın servisiyle ilgili yöresel farklılıklar mevcuttur. Örneğin Tokat bölgesinde çay bardağının üzerinde dudak payı adı verilen bir boşluk bırakılır. Erzurum çevresinde demlikten yaprakları süzülmeden doldurulur. Genellikle açık renkli ve kaşıksız olarak sunulur ve çay içerken ufak şeker parçaları ağız içinde tutulup eritilir. Bu yönteme kıtlama denilir. Camdan üretilmiş ince belli çay bardağı Türkiye'deki çay kültürünün bir parçasıdır. Türkiye'de ideal çay bardağı olarak camdan ince belli bardaklar kullanılmakta olduğu 2007 yılında cam üreticisi Paşabahçe'nin yaptığı bir araştırmada ortaya konmuştur. Geleneksel çay bardağı kulpsuz ve küçüktür. Dar bir ağzı vardır. Bardak, çayın soğumadan bitirilebileceği bir hacimdedir ve bardağın içindeki çay havayla geniş bir yüzeyde temas etmez. İnce belli formu, çayın soğumasını yavaşlatır ve bardağın kolayca kavranmasını sağlar. Bardağın şeffaf olması ve ince camdan üretilmesi sayesinde rengini görmek, dem ve çay oranını ayarlamak mümkün olur. İnce bellinin ilk kez kimin, ne zaman tasarladığı belirsizdir. Ancak Osmanlı Devleti'nin batılılaşma döneminde 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Form olarak Osmanlı'nın geleneksel sofrasında kullanılan maşrapa formuyla benzerlikler gösterir. Maşrapa formunun kulpsuz, tablasız olarak cam üretimine uygun hale getirildiği düşünülür. Bir başka görüşe göre Osmanlı toplumunda saleplik ya da şerbetlik olarak kullanılan bohemia üretimi kristal bardak formu ödünç alınmış olabilir. Türkiye'de geleneksel ince belli çay bardakları dışında modeller de ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki çay bardakları kabaca ince belli, lale biçimli ve ajda olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ajda modelinin hacmi geleneksel ince belli ince camlı bardaklardan fazladır ve tabanı daha kalındır. Günümüzde pratikliği nedeniyle Türkiye'de çay demlemede sıklıkla çaydanlık kullanılır. Çaydanlık, çay hazırlamada, pişirmede kullanılan iki parçalı ve genellikle metalden yapılma, bazen demliği porselen olan bir çay pişirme gereci
süzgecidir. Çay demlenirken çaydanlıkta kaynayan su demliği sıcak tutar. Geleneksel Türk çaydanlığı üst üste konan, alt kısmı daha büyük olacak iki parçadan oluşur. Gövdede dar ağızlı ibrik kısmı vardır. Türk çaydanlığından esinlenerek elektrikli çaydanlıklar da üretilmiştir. Rusya başta olmak üzere İran ve Azerbaycan'da yoğun bir şekilde kullanılan semaver, Türkiye'de de Erzurum, Van, Amasya ve Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üretilir ve bazı yörelerde çay demlemelerde kullanılır. Küçük ev aleti olarak da üretilen elektrikli endüstriyel semaverler de piyasada bulunur. Çay servisinin yoğun olduğu çay ocağı, kahvehane, iş yeri ve ticarethanelerde çay kazanları kullanılır. Kazanın altında sıcak su için musluk bulunur. Üst kısma demlik konur. Kazanlar genellikle bakır, teneke ve paslanmaz çeliktendir. Kazanın içindeki suyun ısıtılması için günümüzde daha çok likit gaz ve elektrik kullanılır. Çay süzgeci, demlikten dökülen çay tanelerini süzmeye yarayan bir gereçtir ve çay bardağının üzerine oturacak biçimde tasarlanır. Çay askısı, çok miktarda çayı taşımaya yarayan bir tepsidir ve genellikle çay ocaklarında kullanılır. Taşıma sırasında oluşan salınım etkisi, yukarıdan tek noktalı tutuş sayesinde emilir ve çay bardakları böylece oluşan merkezcil kuvvet sayesinde tepsinin tabanına tutunma eğilimi gösterir. Askı ile çay dağıtan personel, askıcı olarak adlandırılır. Askıcının hüneri askıyı tutacak ekseninde tam tur çevirip çayları dökmemesiyle ölçülür. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.